Hardware Plus'tan herkese selamlar. Çok beklediğiniz o Apple'ın nesini sevmiyorsunuz serisiyle karşınızda bulunuyoruz. Yine baya çok yorum gelmiş. Hatta bayram dolayısıyla ertelendiği için video böyle acayip yorum birikmiş. En çok buna gelmiştir diye tahmin ediyorum. Muhtemelen. Ama yine çok fazla aynı yorum vardı. Hepinizin en çok şikayet ettiği noktaları tabii ki almadım. Yani daha farklı, daha niş yorumları tercih etmek istedim burada. İşte 60 Hz olması, bataryanın daha yavaş şarj olması, fiyatların yüksek olması, bunlar birçok insan, yani 300 tane yorum varsa herhalde 160'ından fazlası, yani yarısından fazlası bunlardan oluşuyordu ama farklı yorumlarda tabii ki var. Söz konusu olan şey Apple'ın nesini sevmiyorsunuz olunca atış serbest tabii, zaten. Yani herkes atıp tutmuş, herkes bildiğini okumuş, herkes kullansa da kullanmasa da sevdiğini sevmediğini ne varsa söylemiş burada. İçimizi böyle bir boşaltmışız. Evet, yani. aynen öyle. Ağlama duvarı. Ne ablaydı o abi? Bir şey abla. Güzin abla. Güzin ablaydı, Güzin aynen. abla, Güzin Güzin abla abla şeklinde o postu Güzin abla olarak yorumlamışlar. Başlıyoruz şimdi. Lütfen. Toyece diye yazılıyor ama nasıl okunduğunu bilmiyorum arkadaşımızın nicki. Demiş ki aslında birçok insan Apple'ı değil de kitlesini sevmiyor. Yapmış olduğu onca saçma iş varken toz konduramamaları, hala iPhone dışındaki tüm telefonlara S3 mini muamelesi yapmaları vesaire gibi şeylerden dolayı sevmiyorum demiş Apple'a. Çok haklı. Bence nokta atışı böyle yani parmağını sokmuş gözüne bir de çevirmiş yani böyle içeride. Ve bunu yaparken de ne güzel işte argo kullanmadan Değil ifade mi? etmiş Evet, kendisini. güzel, Yavşak güzel. dememiş mesela. Mesela dememiş. Push dememiş. Yani. Hiçbir şey dememiş yani. Güzel bir yorum olmuş. Ama bir de şöyle, hani madalyonun öbür yüzü ya da suyun dolu tarafına da bakacak olursak Apple olduğu için alanlar da var. Bunu sadece son kullanıcı tüketiminde değil de direkt profesyonel iş anlamını da kullanan birçok insan var. Yani o Apple ekosistemine entegre olmuş. M nesil mesela işlemcilere çok aşina ve bütün uygulamalarını yaptığı işleri, profesyonel ve para kazandığı işleri de Apple cihazlar üzerinden devam ettiren insanlar da olunca orada da yok abi ben bu yüzden de kullanıyorum. Birçok din insan vardır ama bu Toyece'nin yorumuna ben de katılıyorum aslında. Birçok insan da var. iPhone kullanan adamın açıklaması gibi oldu. Yani ben dedim ki madalyonun öbür yüzüne de biraz böyle değinmek istiyorum yorumlarda. Şimdi Fatih Kızıl demiş ki her ne kadar gerçek anlamda stabilite ve uzun ömürlü kullanım sunsa da bunun karşısında kendini konumlandırdığı yüksek fiyat ve çevrecilik gibi bence bir teknoloji şirketinin en son sığınması gereken bahanelerle kutu içeriğini kısırlaştırması. Apple sağ olsun, yani imam cemaat ilişkisi buradan başlıyor zaten. İmamı Apple sayarsak burada kutu içeriğini azaltma politikası bütün markalara yayıldı. Android markalarında da bu gerçekleşti. Bunu Samsung aslında en fazla gördüğümüz markalardan bir tanesi. Kutu içeriğinden ilk başta şarj aleti çıktı. Sonrasında kılıf vardı, kılıf çıktı, dönüştürücüler çıktı vesaire. Hatta ben Singapur'a gittiğimde o Samsung'un dönüştürücüsü o kadar çok işime yaradı ki. Çünkü MacBook Air ile gitmiştim ben Singapur'a ve Poco ile beraber çektiğim fotoğrafları atmak için MacBook'a baktım, yanıma tip C'den tip C kablo almamışım. Bilgisayara sadece tip C girişi bulunuyor. Kablo da USB-A'dan tip C olunca aha dedim, yandık. Kaç yıl önce Samsung'un verdiği dönüştürücü. Aynen öyle. Ondan sonra yıllardır çantamda taşırım. Yani nereden buldum onu bilmiyorum. Belki ofiste bir yerde buldum, o eski Samsung kutularından almıştım. Bulduğun yerde Induragen'de yapacaksın öyle şeyleri. İşte almışım çantama, dedim ki ya bu benim illaki işime bir yerde yarar diye. Belki bilmiyorum kaç sene önce almışımdır çantama. Aha dedim bu var. Hemen taktım. Çat diye okudu. Ya dedim ki Samsung sen gerçekten bu işi neden bu şekilde yaptın? Neden Apple'ın izinden gittin dedim. Şimdi, Apple'da bunlardan biri. Hatta ilki. Bu çevrecilik hikayesinde şimdi dünyadaki herhangi bir kurul, yani mesela atıyorum Avrupa Topluluğu, Birleşmiş Milletler ya da tek başına devletler, biz kendi ülkemizde satılan, kendi işte coğrafyamızda satılan, kendi birliğimiz için satılan cihazlardan şarj aleti çıkmasını yasaklıyoruz demiş olsaydı eğer ve sonradan markalar buna uygun hale gelmiş olsaydılar bence vatandaşın, insanların kabullenmeleri daha kolay olacaktı. Kesinlikle. Ya da Apple, işte bu işi ilk başlatan imamı olarak Apple, o pisliği ortaya bırakmadan önce ben şarj aletinden kutudan çıkartıyorum ama fiyatta da şu kadar indirim yapıyorum diyerek yola çıkmış olsaydı insanlar bunu daha kolay sindireceklerdi, daha kolay kabulleneceklerdi. Şu an dünyada insanların gözünde şöyle bir algı var. Evet, belki Türkiye'de biz bunun farkında değiliz ama özellikle Avrupa'da çevrecilik dediğimiz olgu mesela gençlerin bir numaralı endişesi. Yani kendi geleceklerinden daha çok dünyanın geleceğiyle ilgilenen bir nesil var. Onlar bile kutudan şarj cihazının bu yöntemle çıkartılmasını sadece bir kapitalist ayak oyunu olarak algılıyorlar. Doğru. Ardından da işte hemen Android şirketlerinin buna uyum sağlamış olmalarını da
Hele işte bu pandemi falan şu an içinde bulunduğumuz durumda yani fakirleşen bir dünyada herkesin tepkisini çekiyor o yüzden. Doğru, kesinlikle. Bir de şunu da ekleyebilirim. Burada Apple kutudan şarj cihazını çıkarttığında aslında direkt kendi kitlesini de düşünüyordu. Yani şu şekilde, ya zaten adam iPhone kullanıyor, yeni bir iPhone alacak. Biz zaten daha öncesinde hep şarj aletiyle verdik. Yenisinde de kutuya koymamıza gerek yok. Hızlı şarjda falan bir derdimiz de yok. Yani hep aynı şarj cihazını verip duruyoruz millete zaten. Yani Pro versiyonlarda ve iPad'in Pro versiyonlarında hızlı şarj cihazı çıkıyordu. Onun haricinde 5 wattlık hızlı olmayan şarj aleti çıkıyordu. Sonrasında tabii yavaş yavaş yükselmeye başladı ama tabii hala yeterli değil. King Şahmerdan diye bir arkadaşımız 4 maddede kendi yorumlarını yapmış. Demiş ki 1. Özgürlük sunmuyor. 2. TR fiyatları kötü. 3. 60 Hz ekran gibi saçma bir segmentasyonu var. Yeniliklere yavaş uyduruyor diye 4. maddesini de eklemiş. Son maddeyi yeniliklere yavaş uyduruyor. Ben nokta altına böyle imzamı atarak geçmek istiyorum. Ben 4'ünün birden altına imzamı atıyorum. Çünkü niye yeniliklere yavaş ayak uyduruyor? Bence şu şekilde. Eskiden hep Apple'dan inovasyon duyardık. Apple bir yenilik yapardı. Android tarafı bunu takip ederdi. Şimdi işler biraz böyle tam tersine dönmüş durumda. Hatta tamamen bu duruma geçmiş durumda. Android tarafından nasıl yenilikler varsa mesela arayüzdeki vesaire, Apple onu yeni iOS sürümüne entegre ediyor böyle. Mesela en basitinden widget'ları sayabilirim burada. Widget diye bir şey yoktu Apple'ın hayatında, iOS ekosisteminde. Android tarafında ne kadar kolay kullanılabilirliği ön plana çıkınca ya dedi ki Apple, ben bunu iOS'e uygularım. iPad'de de iPhone'larda da insanlar bunu çok rahat bir şekilde yapar dedi. Ve sonrasında bunu yaptı ve insanlar şu anda iPhone'larda widget kullanmaya başladı. Yani bu da yeniliklere yavaş yavaş uydurmayı da gerçekten noktası virgülüne kadar doğru olduğunu bizlere sunabiliyor. Bir de özgürlük sunmuyor diye bir kavram var. Şimdi kapalı bir ekosistem var Apple'ın. Yani kendi cihazları arasında evet inanılmaz bir ekosistem uyumu, ama diğer markaların cihazları, ürünleri hakkında onlarla bir entegrasyonda problemler her zaman devam ediyor. Bunu da karşı markadan bekliyor Apple. Yani sen bana entegre ol, ben sana entegre olmam diyor. Ama buradaki özgürlükteki tek anlatılan şey o değil. Mesela işte atıyorum hani cihazın ana sayfasında görünen ikonların yer değiştirememesi uzunca bir süre falan gibi bağlayıcı şeyler de var. Ya da mesela atıyorum Apple kendisi saat çıkartıyor. Hemen uygulama merkezindeki tüm saat destekleyen uygulamaları tek kalemde siliyor. Niye? Çünkü insanlar gitsinler benim saatimi alsınlar. Apple'da başka bir markanın saatini kullanmasınlar diye. Sonra iş böyle mahkemeyle ve bilmem ne filan hani bir hukuki hikaye gelince de tek tek onların tamamını bir yıl, 1,5 yıl sonra tekrar açıyor filan gibi durumlar var. Ben Apple'ın tarihinin hiçbir döneminde yenilikçi bir teknoloji şirketi olduğu fikrini kabul etmiyorum. Apple hiçbir zaman bilgisayar üretirken de onun sonrasındaki hele cep telefonuna geçtikten sonra bence tamamen en başından beri hep taklit ederek devam etti. İyi taklit, kötü taklit fark etmez. Yani hep geriden geldi. Bence buradaki arkadaşımızın söylediği esas hikaye de şu. Senin hangi teknolojiyi hangi yılda kullanabilecek olduğuna para verdiği şirketin karar verme hikayesi aslında esas insanları rahatsız eden. Yani mesela benim umurumda bile değil. Biliyorsun işte 5G muhabbeti. En yakın örnek olduğu için söylemişler. Benim yine çok umurumda değil ama işte bu mesajı bahsettiğim 60 Hz hikayeleri filan. Bunların hepsi Apple'daki yöneticilerin paşa gönülleri istediği zaman parayı verenin kullanabileceği, kullanabilir hale geldiği özellikler. O yüzden ben Apple'ın hiçbir zaman böyle teknolojik anlamda size en yenisini sunduk, en yenisini bizde işte filan diye bir söylese bile bunu kendilerinin bile ciddiye aldıklarını düşünmüyorum mesela. Ben şunu düşünüyorum. Hani yenilik kısmında Apple bir yeniliği tam oturmadan yerleştirmeyen, ürünlerine entegre etmeyen bir marka. Yani şu aklıma geliyor. İlk 64 bit işlemciyi telefonlarda Apple iPhone 5s'e sunmuştu. Parmak izi okuyucusu daha öncesinde vardı ama iPhone 5s'te dünyaya yayıldı gibi böyle. Onu gösterdiler. Çift kamera mesela daha öncesinde birçok Android markada HTC modellerinde falan böyle ilk defa görmeye başladığımızda Apple'da yoktu. Ama iPhone ilk çift kameralı telefonu iPhone 7 Plus oldu. Ondan sonra insanlar portre çekmeye falan başladı böyle o kamerayla. Derinlik algılamaya başladığında falan filan. Yani yayılmadan Apple bir özelliği cihazlarına entegre etmiyor. İyi mi yapıyor, kötü mü yapıyor? Zamanın teknolojisini o zaman kullanmak var. Yeniyi hemen deneyimlemek var. Bir de ya bu sistem otursun bir ben öyle bir entegre edeceğim cihazlarımı demek var.
Hangisi daha doğru tabii ki onları sizin kararınıza Bence bırakıyorum ben. Apple kendi mimari yapısında çok büyük değişiklikler yapmamak için böyle davranıyor. Yani yeni bir şeyi içeriye sokup onu test aşamasından falan geçirmekle uğraşmak istemiyor bir süre. Ya bir de Ar-Ge maliyetini mesela Aynen en düşüğe öyle. çekmek istediği Aynen için öyle. de bunu yapıyor. Ben yeni bir tutmayacak bir özelliği neden Ar-Ge maliyetini ayırıp şu anda karlılığımdan daha aşağı çekeyim diyor. Ha tuttu mu tuttu, o zaman koyarım bunun Bir içine de daha az Apple'da şöyle bir Ar-Ge şey var. maliyetim olur. Cihazın maliyetiyle cihazın satış fiyatı arasındaki parametreyi bozmamak gerekiyor. Yani yeni bir şey eklediğin zaman cihazın maliyeti yükselir. Aynen. O zaman sen de satış fiyatını yükseltmek zorunda kalırsın. Doğru. Genellikle de böyle yeni bir şey ekleneceği zaman zaten eski bir şeylerin de sistemden çıkartılıyor olması lazım ki o üretim maliyeti hep 3 aşağı 5 yukarı aynı yerlerde dursun. Buna ilk olarak Touch ID verebilirim. 3.5 milimetre kulaklık girişinin çıkarılmasını verebilirim. Yani böyle farklar oluyor. Donanımsal bir şey çıkarıyorsa ve ekliyorsa bunu Ersin abinin dediği gibi Dengeliyor. Dengeliyor. 3 aşağı 5 yukarı dengeliyor. Berat Güngör demiş ki hızlı eskitme politikası. Ürünler uzun ömürlü evet ama yeni özellikleri alma avantajını çok hızlı kaybediyorlar. Hatta fiyatlandırma olarak amiral gemisi fiyatında olan düz iPhone modelleri artık çoğu giriş seviyesi Android telefonda bile standart özellikler olan Always on display, işte 90 Hz, 120 Hz çift kamera gibi şeyler yok. Yapay zeka konusunda zaten çok geride kaldılar ama onu bile tüm telefonlarına sunmuyorlar. Apple sadece amiral gemisi üretiyor. Bir özellik duyuruyorsa bu tüm desteklenen telefonlara gelmeli. Çok haklı, özellikle yapay zeka konusunda. Bir de şöyle bir şey var. Apple'ın yenilik diye bize sunduğu her şey o seviyenin hep en pahalı modelinde oluyor. Onu da unutmamak lazım. Yani burada parantez içip arkadaşımıza onu eklemek lazım. Planlı eskitme sadece Apple için değil, kapitalist şirketlerin tamamında geçerli olan bir hikaye. Yani bu ne aldığınız önemsiz. Teknolojik cihaz alın, ayakkabı alın. Ayakkabı şeyden söylüyorum. Hani kıyafet falan gibi şeyler eskitme konusunda daha dayanıklı olmak zorundalar ya bütün dünyada. Ama her şey, mobilya, araba, her yerde bir planlı eskitme var. Çünkü şöyle bir şey var. İşte 1950 yılında üretilen arabayı hala kullanıyorsun. Doğru. Dünyada. Yani araba 70 yaşında, neredeyse 80 yaşında hala kullanılıyor. Ama otomobil sektörü fark ediyor ki ulan herkes bu arabayı 70-80 yıl kullanırsa biz 70-80 yıl sonra kim araba satacağız bilmem ne falan gibi bir hikaye çıkıyor işte. Planlı eskitmenin esas çıkış noktası bu aslında. Evet. Tabii o durumda da şeyler var. Sana çamaşır makinesini tekrar satamıyor ama çamaşır makinesinin dram mı diyorlar. İşte o hikayesi bozuluyor. Kireçli su kazanı, işte plastiği, zartı zurtu falan bir şeyli ve sana sürekli bir şeyler satıyor. Zaten bak şimdi elektrikli otomobillerde de geldiğimiz noktada sektörün çıkmazı bu. Adam sana arabayı satıyor, işte 3000 bakımı, 5000 bakımı, 10.000 bakımı, sonra bilmem ne filan filan geliyorsun gidiyorsun, sürekli müşteri oluyorsun. Ondan yapmasan bile yan sanayide mutlaka ona para kazandıran bir lisansla bilmem neyle filan bu işler dönüyor. En kötü ihtimalle gidiyorsun, klimanın filtresini değiştireceğim diyor, sileceğine su koyacağım diyor. Kış geldi antifriz falan var ama sadece elektrikli otomobil aldığın zaman gitmiyorsun. Yok. Gitmeyince de total bir arabanın fiyatından farklı olarak içten yanmalı motorlu araçlarda ürettiğin, yani şirket lehine ürettiğin, senin kendi aleyhine harcadığın bir yığın parayı aslında harcamamaya başlıyorsun. O yüzden mesela şu an ne yapıyor sektör? Elektrikli otomobile bir an çok yapıştılar. Sektörden kastım ne? Avrupa ve Amerika'daki üreticiler. Sonra dediler ki ulan biz bu araba alan yine işte 3 yıl 5 yıl gelmezse ne yapacağız yani? Biz bundan 20 yıl önce vazgeçmiştik falan diye. Şimdi bak farkındaysan hepsi tek tek bizim tamamen elektrikliye dönüşümüz bizim tahmin ettiğimiz kadar kolay olmayacak falan bilmem ne filan diye yan çiziyorlar. Yani bu teknolojiyle alakalı değil, markaların şirketin karlılığıyla alakalı bu kapitalizmle alakalı bir şey. Kesinlikle. Vice Erenlikli arkadaş demiş ki 2020 yılından beri iPhone kullanan öğrenci bir birey olarak en sevmediğim yanı ne zaman çok işime yarayacak bir uygulama bulsam ona yıllık abonelik ücreti ödeyecek olmam oldu. Onun dışında her şeyinden memnunum demiş. Evet, Apple'ın uygulama bu da yan sanayi işte. Yan sanayi. Apple'ın böyle bir şeyi var. Yani gerçekten kaliteli uygulama kullanmak istiyorum dediğinizde Apple diyor ki abi kalite. Hani bu para, bu ederi bu diyor size. Bir de para istiyor sizden. Apple'ın uygulama mağazasındaki gelirleri de çok yüksek. Çok yüksek. Yani insanlar zannediyor ki Apple esas parayı işte cihaz satarak kazanıyor falan. Hayır. Biz bunu geçmişte bu müzik ve film hikayesi açıldığı zaman çok konuştuk. O yan sanayiden, yani uygulama mağazasından çok büyük paralar kazanıyor. Tabii. Ve orada şunu istemiyor Apple zaten. Hani böyle bir Android'de olduğu gibi
3 tane delikanlı bir araya gelsin, bir uygulama yapsın. Apple'ın Cracklesin falan. 20-25 dolar lisans ücretiyle sattığı bir uygulamanın yerini alsın falan da istemiyor zaten. Çünkü Apple şöyle düşünüyor. Benim 20 dolara sattığım uygulamadan atıyorum ben şirket olarak 3 dolar kazandım. Daha fazla kazanıyordu da 3 dolar kazandım diyelim ki. Şimdi Eren gidip evde kendi yaptığı benzer bir uygulamayı bizim sisteme yüklerse, insanlar da onu keşfedip kullanırlarsa ben 3 dolarımdan olacağım diye düşünüyor. O yüzden orayı çok iyi şey de yapıyor. Hatırlarsan yakın zamanda oyun şirketleriyle şununla bununla filan ödeme yöntemi üzerinden yaptığı mahkemelik kavgalar, Fortnite'da, tartışmalar, mahkemelik süreçler bilmem neler filan filan. Hepsinin nedeni bu ekosistem gelirleri aslında. Şimdi aynı benzer bir yorumu daha doğrusu okuyacağım sonrasında. Bizim Uğur abi yapmış senin çok benzer bir yorumu ama ona sonradan geleceğim. Tamam. Murat Sel Işık demiş ki arkadaşlar TR'ye özel fiyat uygulamıyor diye şikayet ediyorlar. Tam tersine uyguluyor demiş. TR'ye özel yüksek fiyat uyguluyor. Apple ve hükümet el ele kullanıcıları öpüyorlar. Ben TR'dekinin yarı fiyatını alıp kullanıyorum demiş. Yani burada vergiler aslında cihazların üzerindeki en büyük yük. Yani Apple'ın sitesine girerseniz orada cihaz başına, depolama başına her cihazın bir fiyatı var ve fiyatların altında KDV'si bu kadar. Yani bu kadar vergi ödüyorsunuz bu cihazı aldığınızda diye bir ibare var. Bence Apple bunu çok iyi bir şekilde yapıyor. Şimdi burada bir doğruluk. Bu ibare mesela otomobil web sitelerinde filan da var. Bu ibareyi okuyup ne olduğunu anlayabilecek olan insanlara sen bu ibareyi sunduğun zaman bir şey ifade ediyor. Evet. Şimdi Türkiye'de biz net maaştan bahsediyoruz ya. Evet. Amerika'da ya da dünyanın birçok ülkesinde brüt maaşlar bilmem neler filan var. Şu aradaki fark ne? Bir insan kendi vergisini kendisi ödediği zaman o verginin nereye harcandığını denetleme konusunda daha istekli oluyor. Tabii. Şimdi sen bu parayı Apple'a veriyorsun ya da sen maaşından peşin vergini ödüyorsun. Sonra o vergiyle ne yapıldığını, ne edildiğini hiç şey yapmıyorsun. Ve arkadaşımızın söylediği gibi iş yanaklardan öpmeye geçiyor bir süre sonra. Yanak kalmıyor yani öpecek. Başka şeyler öpülmeye başlanıyor. Ve bence buradaki tespit doğru bir tespit. Yani Apple'la Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir anlaşma yaptığını sanmıyorum ama orada bir al gülüm ver gülüm durum söz konusu. Yani sen bu cihazın fiyatı 3.000 lirayken de satıyordun. Şimdi 80.000 lira yine satıyorsun. 3.000 lira ne zamandı? 10 yıl önceydi bu cihaz 3.000 liraya. Şu 10 yılda yaklaşık 30 misli fiyat arttırdım. Bu ne demek? Benim de devlet olarak vergi gelirlerim sırf iPhone'dan 30 misli arttı demek. Yani işin böyle bir düz mantığı var. O yüzden ben buna nasıl söylemek lazım? Türbünden oturan bir vatandaş olarak katılıyorum bu görüşe ben. Ya mantıklı evet çünkü dediğim gibi vergiler sadece akıllı telefon sektöründe değil otomobilde de aynı şekilde çok yüksek vergilere tabi oluruz ve birçok yüksek kesim geliri olan insanların ödemediği vergiler bulunduğunu düşündüğümüzde kimi zamanlarda orta kesime baktığımızda alt üstü bir telefon alıyorum bu vergiyi ben niye ödüyorum demek bence hepimizin hakkı ki ben de Murat'a katılıyorum. Ayrıca şunu unutmayalım. Mesela yine Avrupa'da, İngiltere'de, Amerika'da filan bu bazen oradaki emekli, orada doğmuş büyümüş insanlar bazen de işte başka ülkelerden gider. Mesela Türkiye'den giden arkadaşlarımızdan şunu duyuyoruz. Mesela işte ben atıyorum bilmem ne aldım araba olarak der 5 yaşında 6 yaşında filan. Niye böyle şaşırırsın bir soramazsın da utanır. Niye bunu aldım biliyor musun? Niye? Bunda çünkü vergi çok ekonomik. Eğer ben gidip sıfır bir araba alsaydım atıyorum bir Danimarkalı'nın ödediğinden yaklaşık %40 daha fazla vergi ödeyecektim. Niye? Ben çünkü yabancıyım diye. Ya da bir Amerikalı der ki hayır işte sıfır Tesla almadım, sıfır Chevrolet almadım, sıfır Ford almadım kamyon olarak filan. Çünkü onu alsaydım şu kadar daha fazla vergi ödeyecektim. Ve kendi ödediği için bunu söylüyor zaten. Kendi ödediği için yani orada işte o sitenin altında yazılan rakamlar onlar için bir şey ifade ettiği için almadım. Ben gittim bunu 2 yaşında, 5 yaşında, 7 yaşında olanını filan tercih ettim. Filan derler. Çünkü vatandaş şu gözle bakar devletle olan ilişkisine. Evet vergiyi ödeyeceğiz. Bunun kaçırımı yok. Yani vergi kaçırmak falan gibi bir şey yok zaten. Ama işte Türkiye'de de yasal olan vergiden kaçınmak diye bir şey söz konusu. Ben ne kadar az vergi ödersem benim cebime o kadar çok para kalır mantığıyla devam ederler. Ne yazık ki Türk insanının böyle bir şeyi yok. Alışkanlığı yok. Maalesef. Bad Beer Tech diye isimli bir arkadaş demiş ki Pro Max almaya itmesini sevmiyorum. Çok doğru. İlk baz modele bakıyorum. Küçük istiyorum. Yeter diyorum. Bir bakıyorum o kadar ciddi para verdiğim cihaz 60 Hz ve kuş kadar batarya ile geliyor.
Tamam Plus olsun bataryası. Gel yapıyor Apple böyle Plus'a doğru. Tamam Plus olsun bataryası iyiymiş diyorum. O da 60 Hz. Tamam bir kere alalım Pro olsun 120 Hz ekranlı. Bunun bataryası Plus'tan daha küçük yine kuş kadar. Ben baz model yeter derken bir bakıyorum Pro Max'e gelmişim. O kadar para verdiğim telefon bir Ve zahmet. aradaki fiyat farkı acayip açılmış. Evet aynen öyle. O kadar para verdiğim telefon bir zahmet bana 120 Hz sunmalı. Düşük fiyatlı bir şey alsak neyse hızlı şarj durumu apayrı konu. Yapay zekada inanılmaz geç kaldılar demiş. Çok haklı. Yani bunu hep Reels'larda falan görürsünüz böyle adam araba bakar arkadaşlarıyla otur. Ya kanka da işte bir 10 lira daha fazla ver şunu alalım. Bir bakmışım böyle. Sunroof'u olsun. Sunroof'u olsun. Adam Ferrari falan bakmaya başlıyor. Sunroof Yani çok lazım ya. Aynı mevzu hani sadece Apple için de geçerli değil. Bence tüm markalar Bu için geçerli. Bu tüketicileri zaten markaların yönlendirdiği şey Aynen bu. öyle. Bak ben şey biliyorum. Toyota Corolla bakıp BMW almaya karar veren insan biliyorum. Yani bunu mesela Samsung örnek versem S25 ufak diyeceksin. Güzel falan. Ya diyeceksin kamerası daha iyi olsun. Ben biraz daha yükseleyim ya da bataryam ve ekranım işte 2K olsun deyip Plus'a yükseliyorsun S25 Plus'ta. Bu çok güzel tespit. Yapan arkadaşı kutluyorum. Evet güzel bir tespitti. Az önce dediğim yoruma geliyorum. Uğur abinin yorumuna. Muhtemelen dünyadaki büyük şirketler içindeki en vahşi şirket demiş Apple için. Güzel bir fikriniz var ve uygulama yaptınız. Uygulamanız tuttu diyelim. Sizin fikrinizi kopyalar ve gücü sayesinde sizin uygulamanız yok olur. Fiyat konusuna girmeyeceğim. Çoğunlukla bizim ülkemizle alakalı ve kalite isteyen bedelini öder diyorum. Yani doğru söylüyor. ne şiş yansın ne kebap demiş. Kendisi de Apple kullandığı için bu şekilde yorumunu yapmış ama evet doğru yani Apple böyle şeyleri var. Mesela en basit örnek nasıl söyleyeyim bunu? Sağlık uygulaması mesela. Saatlerin hep kendi uygulamaları olurdu. Apple Watch'u çıkarmadan önce de akıllı saatler vardı bu arada. Yani yok değildi. Onların da kendi uygulamaları vardı. Apple dedi ki ben saat yapıyorum. Benim uygulamamı kullanacaksın. Bitti. Hepsini kapattı. Yani. Sonra mahkemeyle falan açıldı onlar gibi ama aradan 1 yıl, 1,5 yıl falan geçti. Burada Uğur'un yorumunda da bu Fortnite örneğini verebiliriz. Tabii. Şimdi Fortnite kendi başına Apple'a belki en çok parayı kazandıran uygulamaydı ya da şirket olarak bakarsak da en çok parayı kazandıran oyun şirketiydi. Ama Apple oradaki bir asiliği bile kabul etmedi mesela. O zaman dedi git ben insanların benim cihazlarımda yani benim iPad'imde, benim iPhone'umda senin oyunlarını oynamasına izin vermem dedi. Aynen. Tek tuşta sildi mesela adamların her şeyini. Ve dava yıllar sürdü ya. Yani 2 tane kocaman şirketin böyle çocuk kavgasına döner. İkisi aynı ülkeden olsa birbirlerine taş bile atarlardı yani. Yani o mesafe uzak olduğu için. Gerçekten öyle. Onur Balbaşı bizim editörlerimizden bir tanesi demiş ki ürünleri yükseltmek için böbreğinizi talep etmeleri. Maksimum 2000 TL tutacak RAM yükseltmesi için 8-10 bin TL gibi uçuk rakamlar istiyorlar. Buna Mac'ler ve Mac mini'ler işte Mac Studio'lardan bahsediyor. Keza iPhone depolama yükseltmeleri de aynı şekilde pahalı. Kısaca müşteri yolunacak kaz yerine koymalarını sevmiyorum. Şimdi iPhone zaten belli bir süre o depolamayla insanları yeni cihaz almaya zorladı resmen. Açıklayayım onu da abi hemen. Şöyle mesela 8 GB RAM, 8 GB depolamalı iPhone vardı. 16 yoktu 32 vardı. Şimdi insanları arada derede bırakıp 8 GB hafızalı modeli alıp iCloud mu satın almaya zorlamak yoksa daha fazla fiyat verip burada 32 GB'lık bir depolama satın almak? Bir de şu vardı. Adam 2 yıl önce almış ama çok fotoğraf çekmiş. Dolmuş cihazı ve artık fotoğraf çekemiyor. Böyle kaç kişi var? Eminim bunu izleyenlerin ailelerinde de vardır. Sırf fotoğraf çekebilmek için adamın diyor ki aslında mesela ya benim telefonumu değiştirmem gerekmiyor aslında diyor. Hafızam yetmiyor. Ama hafızam yetmiyor artık fotoğraf çekemiyorum diyor. Yeni bir fotoğraf çekecek olunca eski bir fotoğrafı silmem gerekiyor diye gidip yeni telefon aldı bu insanlar. Sırf Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde oldu. Öyle. En basiti Cem Yılmaz da bunu söylüyor. Yani fotoğraf çekiyor işte hafıza doldu. Hani orada bile kendisi bile orada bahsediyor. Yani bayağı tiye alınabilecek bir konu. Ve sadece Apple bunu yapmakta kalmıyor. Şöyle bir şey de yapıyor. 8 ve 32 GB hafızalı telefon çıkarttı ya ilk tanıtıldığında. 6 ay sonra 16'yı getiriyor. Aynen öyle. Niye diyor? Ya 16'yı da tercih edecek insanlar var. Ben buradan da para kazanırım diyor. Ara bir fiyat belirleyip o zaman onu çıkarıyor. Bu sefer ne yapıyor? 8 GB depolama alanı olan modeli satıştan kaldırıyor. Dünyada sinekten yağ çıkarmayı en iyi bilen şirketlerden birisi. Yani yağ şirketleri bile Apple kadar başarılı olamazlar bu konuda. Apple iyi öpüyor. Nasıl öpeceğini, ne zaman öpeceğini, nereden öpeceğini falan da çok iyi biliyor. Evet yani güzel yani bu RAM ve depolama kısmında Onur'a çok katılıyorum. Hani eksik
eksik bir noktası yok gerçekten. Bunun da ağzına sağlık, Onur'un da ağzına. Bitirdik mi? Sonra kaldı, o da Efekan geliyor. Efekan'ı da bahsetmeden geçmek istemiyorum. Efekan da yine bizden sayılır. Efekan da bizden. O da şimdi Aileden sayılır zaten. Amerika'ya yerleşti. MVP'nin Amerika şubesi. Gibi. Aynen öyle. Efekan demiş ki Ersin abiye kendilerini sevdirememelerini. Oo süper, sağ olsun. Bu tabii yani bizim kan uyuşmazlığımız var. Hani o yüzden şey olmuyor. Birbirimizden haz etmiyoruz Apple'la. Benim derdim markayla değil, Steve'le. Değil mi? Ölüyle derdi var şu an Ersin abinin. Ama şunu da söyleyeyim. Ersin abi de geçmişte Macintosh kullanan bir insan. Tabii. Çok kolay. Şimdi de mesela bir tane Mac bilgisayarın başına otursam bir saat, yarım saat falan sürer şeyimiz. Tabii alışabilmek, şey yapabilmek. Soğukluğumuz. Ondan sonra başlarım kullanmaya. Yani masaüstü yayıncılık dediğin zaman çünkü Türkiye'deki tek çözüm oydu. Ardından işte Avrupa'da bir InDesign bilmem ne filan, yani PC'de de kullanılabilen InDesign vesaire furyası esti. Ama ondan sonra bu elektronik yayıncılık dönüşümü başlayınca zaten bu söylediğimiz hikayenin hepsi çöp oldular, kalkıp gittiler. Şimdi Apple'ın nesini sevmiyoruz? Böylece nesini seviyoruz, nesini sevmiyoruz, sevgimiz bitti mi? Hayır. Bitmedi Kalan mi? markalarımız var. Var mı? Bir yükselişte olan markamız Honor var. Hanımefendi nesini sevmiyoruz? Bir de Huawei'miz var. O da böyle düşüşte olan markalardan bir tanesi. Bakalım acaba arasında ne gibi farklar olacak? Yani insanlar Honor bu kadar yükselişteyken sevmediği bir anlarda ortaya çıkacak mı? Onu çok merak ediyorum. Huawei bu kadar düşüşteyken insanlar ya bu yüzden pü diyecek mi? Onu da merak ediyorum. En güzel zaman düşerken vurmaktır zaten. Yani. Düşene bir tekme de ben atayım. Mantığıyla bakalım neler olacak. O yüzden çok geliyor bana şey. Bakalım son 2 bölümümüz kaldı ama sırasındaki Huawei ya da Honor olacak arkadaşlar. Zaten sosyal medyada paylaşmış olurum ben de postu. Peki sizler neler düşünüyorsunuz? Bu yorumlara ek olarak dediğim gibi çok yorum vardı. Çok benzer yorumlar vardı. Bütün yorumlarınızı okudum. İçtenlikle okudum bu arada. Yani hiçbirini es geçmedim. Hepsini baya filtreden geçirerek bu yorumları aldım. O yüzden yine lütfen kusura bakmayın eğer sizin yorumunuz yoksa. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Efe'ye selamlar diyeyim ben de. Hoşçakalın.